Şu an İspanyol Meydanı'ndayız. İspanyol Meydanı'ndan yavaş yavaş İspanyol merdivenlerine doğru devam ediyoruz. Buranın en önemli, en popüler yerlerinden bir tanesi İspanyol Meydanı, İspanyol merdivenleri. Bir de aynı zamanda buraya bağlı olan da bir cadde var. Böyle bütün ünlü markaları bu caddede bulabilirsiniz. Güzel bir alışveriş caddesi. Roma'daki İspanyol merdivenleri aslında sadece bir merdiven değil, tam anlamıyla bir kültür ve tarih noktası. 1723 ile 1725 yılları arasında yapılmış, yani yaklaşık 300 yıllık bir geçmişi var. Fransız diplomat Etienne Geffier'in bağışlarıyla inşa edilmiş, merdivenler barok ve rokoko tarzı mimarinin birleşimi. Yani o zarif kıvrımlar, süslemeler ve detaylar var ya, işte o dönemlerin estetik anlayışını yansıtıyor. Adını hemen altında bulunan Piazza di Spagná'dan alıyor. Yani İspanyol Meydanı'ndan. Bunun sebebi de 17. yüzyılda meydanın etrafındaki binaların İspanyol Büyükelçiliğine ait olması. O zamanlar buraya İspanyol bölgesi denirmiş. Bu yüzden merdivenler de bu adla anılmaya başlamış. Merdivenler toplamda 135 basamaktan oluşuyor ve yukarıya çıktığında Trinità dei Monti Kilisesi'ne ulaşıyorsun. Kilise zaten başlı başına etkileyici ama oradan şehri izlemek de ayrı bir keyif. Manzara özellikle gün batımında harika. Fotoğraf çekmek için de ideal bir yer. İspanyol merdivenleri sadece tarihi bir yapı değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı. Mesela İngiliz şair John Keats merdivenlerin hemen yanındaki bir evde yaşamış. O ev şimdi bir müze ve şairin hayatına dair eserleri sergiliyor. Aynı zamanda merdivenler birçok filmde, özellikle de klasik Roma filmlerinde sık sık karşımıza çıkıyor. Bir diğer önemli not, eğer Roma'yı böyle bomboş gezmek istiyorsanız sabah erken saatlerde kalkın, gelin gezin. Saat 8 şu an. Ve gördüğünüz gibi 8 olmasına rağmen yine biraz kalabalık ama olsun. Bence önceki hallerinden çok çok daha iyi. Adım atamıyorsunuz normalde burada. Ama şu an gördüğünüz gibi güzel fotoğraf çekilebilirsiniz. Bomboş. Biraz da güncel bilgiler vereyim. Merdivenlerin korunması için bir dizi kural var. Mesela oturmak, yemek yemek ya da içmek kesinlikle yasak. Hatta dikkat et, kuralları çiğnersen para cezası bile yiyebilirsin. Ama her yıl düzenlenen Bahar Festivali sırasında merdivenler açelyalarla süsleniyor ve bu görüntü gerçekten büyüleyici. Ayrıca yaz aylarında merdivenler ücretsiz opera performanslarına ev sahipliği yapıyor. Yani İspanyol merdivenleri sadece Roma'nın değil, Avrupa'nın da en önemli simgelerinden biri. Hem tarih, hem sanat, hem de kültürün birleştiği bir nokta. Eğer Roma'ya gidersen mutlaka uğramalısın. Yoruldum ben. İspanyol merdivenlerini şöyle bir gezelim istedik. Ah. Evet, şimdi İspanyol merdivenlerini dolaştık. Tepesinde fotoğrafımızı çekildik. Hemen yanında Spagna metrosuna binip artık Kolezyum'a doğru devam ediyoruz.